Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün meslektaşım, değerli büyüğüm Şükrü Kamber'le birlikte Avrupa'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, Avrupa ülkelerini konuşacağız. Avrupa ülkeleri, Almanya başta olmak üzere artık Türkiye'nin kapısındalar. Peki neden? Bayram değil, seyran değil. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Perde arkasında konuşulmayan ne? Peki bu görüşmeler özellikle bizim Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı nasıl etkileyecek, bunu konuşacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'im. Şimdi öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Almanya'nın Türklere bir mecburiyeti var mı? Artık Almanya Türkiye'siz yapamaz mı? Şöyle, bu biraz tabii Ukrayna-Rusya savaşının sonucuna da bağlı ki şu anda gidişat yani çok kısa sürede Rusların yenilip içeride karışıklık yapıp Putin'in devrileceği üzerine yapılan bütün Batı'nın kurgusu çökmüş durumda. Bir de tabii çok yakın zamanda biliyorsun Amerika'da seçim var. Trump'ın seçimi kazanması durumunda Trump bu savaşı bitirecek. Ve Trump diyor ki ben büyük Amerika'yı kuracağım. Benim yollarım, sokaklarım kötü. Ben artık enerjimi dünyada harcamayıp burada harcayacağım dediği andan itibaren Avrupa'dan nispeten şemsiyesini çektiğinde Avrupa Rusya ile baş başa kalacak. Şimdi sen Rusların yerine kendini koy. Bütün Avrupa silahını yığmış. Hepsi Ukrayna'da ne kadar cephanesi varsa hepsi destek olmuş. Tamam, onlarla bir sefer belki bir savaş yaşamaz ama Rusya bunun hesabını sormaz mı? Çünkü şunu kabul edelim ki Avrupa'ya en yakın ve en büyük enerji kaynağı Rusya. Şimdi neden Türkiye'ye muhtaç? Şundan Türkiye'ye muhtaç. Dünyada şu anda hem Avrupa'yla hem de Rusya'yla konuşabilen tek ülke Rusya, Türkiye. Bunun birçok örneği var. Ukrayna Savaşı'nda Ukraynalılarla Rusları kim bir araya getirdi? İstanbul'da en başta biz. Nitekim eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelmeseydi o gün belki barış olacaktı. Bütün Avrupa için, bütün dünya için bambaşka bir senaryo olacaktı. Bu sadece Almanya için geçerli değil, bütün Avrupa için geçerli. Yoksa hepimiz biliyoruz ki Eurofighter'ın satışına engel olan tek ülke Almanya'ydı. Herkes yakına kadar Türkiye biz Eurofighter alacağız ama Almanya engel oldu. Buna engel olan Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz apar topar Türkiye'ye geldi. Niye geldi? Şunun için geldi. İlerisi için şimdiden kendilerine göre yol yapıyorlar. Bize Eurofighter'ler geliyor, yol açıyorlar ki büyük ihtimalle almayacağız. Zaten bizim kendi hürriyetimiz, kanımız artık envantere girme noktasına yavaş yavaş geliyor. Biz de burada tabii büyük bir devlet olarak biz de oyunu kuralına göre oynuyoruz. Ama Almanlar tabii bu devletler, geçmişleri büyük devletler okuyabiliyorlar geleceğin ne olacağını. Yarın bugün Ukrayna'daki savaşın bittiği halde Rusya ile mutlaka bir şekilde bir yol bulmaları lazım tekrar konuşmak için. Şu anda yüzleri yok. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak Türkiye'ye mutlak manada muhtaçlar. Ve her biri yakın zamanda göreceğiz ki yavaş yavaş Türkiye'ye gelecekler. Cumhurbaşkanımızın rahliye tedrisatına oturacaklar. Arkada bir sürü başka şey konuşulacak ama esas şey yarın ileride kendilerini bekleyen o tsunami'de Türkiye'yi yanlarında hissetmek. Şimdi şöyle de bir durum var. Kıymetli izleyicilerimiz. Şu anda bence Avrupa'yı yöneten devlet adamları belki de son 50 yılın en basiretsiz, en beceriksiz devlet adamları. Ve ben hayatımda hiç bu kadar mesela Almanya'nın aciz olduğunu hatırlamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in emrinde olan dış politikasında bir Almanya görüyoruz. İsrail ve Amerika otur diyor, oturuyor, kalk diyor, kalkıyor değerli izleyicilerimiz. Bakın. Almanya enerji olarak dışa bağımlı bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı Avrupa Birliği'nin de arkasına alarak savaşa soktu. Adeta Rusya'ya yem ettiler. Peki işin ekonomik boyutunda Ukrayna diye bir devlet kalmadı. Tamam, bunu biliyoruz. Ukrayna topraklarını kaybetti, insanlarını kaybetti. Peki ekonomik olarak en büyük darbeyi kim yedi? Almanya yedi. Şu anda Almanya'nın Ukrayna'ya sağlamış olduğu askeri destek ve ekonomik destek Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmiş vaziyette. Şimdi Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız daha iyi bilecektir. Hayat eskisi kadar ucuz değil. Önümüz kış.
ödeyeceğiniz doğalgaz faturalarının yüksek gelmesinin sebebi işte bu savaş. Yani sokaktaki her bir kişi, vatandaş da bu savaşın bedelini ödüyor. Bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiyse geri vites yapmaya amiyane tabirle çalışıyorlar. Ancak ok yaydan çıktı. Rusya bunun intikamını belki 50 yıl boyunca Almanya'dan alacak. Almanya'nın yine en büyük eksikliklerinden bir tanesi şu kıymetli izleyicilerimiz, bakınız. 1945 yılında ülkeyi ikiye böldüler. Doğu Almanya, Batı Almanya. Doğu Almanya'yı Ruslar aldı, Batı Almanya'yı da İngilizlerle Amerikalılar aldı. O günden bugüne kadar Alman ordusu diye bir ordu kurulamadı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'dan sonra en çok askerinin bulunduğu ülke Almanya. 50 bin asker var Almanya'da. Az önce Şükrü abi ifade etti. Dedi ki Trump kazanırsa dedi ne olacak? Ben çekiyorum diyecek. O zaman Rusya ile Almanya kucak kucağa kalacaklar. Ve değerli izleyicilerimiz, sizin teknolojiniz çok olabilir, paranız çok olabilir ama askeriniz yoksa bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Yani bugün NATO'ya girmek için İsveç, Finlandiya Türkiye'nin kapısına geldi ve Türkiye bunlara onay verdiyse bunu anlıyoruz. İsveç, Türkiye'nin belki milli gelir olarak 10 katı büyüklüğünde, Finlandiya 8 katı büyüklüğünde olan ülke. Ama nihayetinde güçlü bir ordu yoksa her gün risk altındasınız demektir. Amerika ve İsrail Almanya'yı birer para musluğu olarak görüyor ve Almanya'da yaşayan herkesten toplanan vergileri yiyen aslında Amerika ve İsrail. Yine Olaf Scholz şunu söyledi Türkiye'de. Biz dedi İsrail'in kendisini savunma hakkını destekliyoruz dedi. İnsanlık da yok, vicdan da yok. Bebekler şu anda yiyecek ekmek bulamıyorlar. Anneler bebeklerine süt emziremiyor. Hadi diyelim ki siz Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyorsunuz. Siz öyle görüyorsunuz. Peki bu bebeklerin, masum insanların, hastanedeki insanların, çadırların altında, o sıcağın altında aç, susuz kalan insanların suçu ne? Olaf Scholz diyor ki savunma hakkı var. Doğru. O kendilerine göre böyle emir aldıkları için öyle görüyorlar Şükrü abi. Şimdi buradan alıp bağlayalım. Şimdi Olaf Scholz, Tayyip Erdoğan'la basın toplantısında dünyada İsrail'e en yüksek perdeden ses çıkaran bir ülkenin devlet başkanının yanında İsrail'in savunma hakkı vardır sözünü kullandığında bir tepki alacağını biliyor mu? Biliyor. Yani Almanya gibi devletin şansölyesinin bu kadar basit bir gerçekten habersiz olması düşünemeyiz. Peki hem bir yandan Türkiye ile yarın gelecekte olabilecek ihtimaller dahilinde bir köprü kurmaya çalışırken Tayyip Erdoğan'a da Türkiye'yi de bu kadar kızdıracak bu cümleyi neden yapıyor? İşte acziyet budur. Bir yandan Türkiye'ye zeytin dalı uzatıyor, bir yandan da kendisini yöneten efendilerini de kızdırmamak adına Tayyip Erdoğan'ın yanında ki o toplantıda itiraz etti biliyorsun, fırça attı tabiri caizse. Yani resmen bizim 15, 20, 30 yıl önce göremeyeceğimiz olaylar bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki adam Almanya'nın başındaki adam fırça atıyor. Gurbetçilerin büyüklerine soruyorum. 20 yıl önce aklınıza gelir miydi Helmut Kohl'e bir Türk Başbakanlığı'nın bugün Cumhurbaşkanlığı'nın böyle fırça atabileceği? Peki niye yapıyor bunu? İşte bu acziyettir. Hem yeni bir ilişki kurmaya çalışıyorsun, tekrar Türkiye'ye zeytin dalı uzatıyorsun ama bir taraftan da Fatih Bey'in de belirttiği gibi efendilerini küstürmemek açısından iki tarafı da hani bizde güzel bir laf vardır. Ne şiş yansın ne kebap mantığıyla gidiyorlar. Ama kusura bakmayacaklar ne Türkiye eski Türkiye. Burada şiş de yanar, kebap da yanar. Bizim kendi çıkarlarımız, kendi amaçlarımız, kendi hedeflerimiz söz konusu olduğunda artık eskisi bu uzaktan kumandayla dur kalk da hareket eden bir ülke yok. Avrupa bunu daha hala çok idrak edebilmiş mi? Emin değiliz ama idrak ettiğini nasıl anlıyoruz? Normal şartlarda İsrail'deki bu savaş sürerken İsrail tarafında saf tutan bir Almanya Başbakanı'nın şansölyesinin Türkiye'ye gelmesi, hele de aynı zamanda da BRICS toplantısında da onur konu olarak katılan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Zamanlamaya çok dikkat gelmesi akla uygun değil. Bu onların aciziyetini ve Türkiye'nin gücünü gösteren çok önemli bir göstergedir. O yüzden inşallah hepsi Türkiye'ye mahkum ve muhtaç kalacaklar. Diğer taraftan bizim de bir anda Avrupa'yı defterden silme şansımız yok. Kabul edelim ki bizim hala en büyük pazarımız Avrupa. Evet değerli izleyicilerimiz, peki bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Bunun yanı sıra ele almamızı istediğiniz konuları da yine videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şükrü abi teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.